Selam dostlar. Sovyet Yolculuğu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Sovyetler Birliği'nde yaşanan en büyük depremleri anlatacağız. Sovyetler Birliği coğrafi olarak dünyanın en geniş ülkesi olduğu kadar aynı zamanda ciddi tektonik fay hatlarının da üzerinde bulunuyordu. Kafkasya'dan Orta Asya'ya, Sibirya'dan Uzak Doğu'ya kadar uzanan bu devasa topraklarda yaşanan depremler doğal olarak büyük yıkımlar yaratabilmekteydi. Ancak Sovyet sistemi bu afetlerle yalnızca mücadele etmekle kalmadı. Aynı zamanda merkezi planlama, seferberlik gücü ve devlet koordinasyonu sayesinde dünya tarihine örnek olacak ölçekte hızlı ve kapsamlı deprem müdahale mekanizmaları da oluşturdu. Bu videoda Sovyet tarihindeki en büyük depremleri incelerken hem onların sosyal etkilerine hem de Sovyetlerin uyguladığı kurtarma, yeniden inşa ve toplumsal dayanışma politikalarına yakından bakacağız. Soğuk Savaş döneminde gölgede bırakılan ve gizlenen bir gerçeği hatırlatmak istiyoruz. Bir önceki Sovyet tarihindeki büyük yangınlar videomda da anlattığım gibi Sovyetler Birliği doğal afetlerle mücadelede güçlü bir halk devlet dayanışması üreten bir ülkeydi. Hazırsanız Sovyet deprem tarihine doğru bir yolculuğa çıkalım. Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat, 6 Ekim 1948 sabahında 7.3 büyüklüğünde sarsıldı. Bu deprem Sovyet tarihinde can kaybı açısından en ağır depremlerden biri olarak kabul edilir. Şehrin tamamen yıkılması, neredeyse tüm aileleri kapsayan büyük can kayıpları, acil sağlık önlemlerine duyulan ihtiyaç ve sınırlı bilgi akışı depremin yol açtığı can kaybı konusunda farklı bilgilere yol açmıştır. Günümüzde tarihçiler bu depremde 40 bin ila 70 bin arasında kişinin öldüğünü belirtir. Depremde şehrin neredeyse tamamı yerle bir oldu. Kerpiç evlerin çoğunlukta olması, gece insanların evlerinde uyuyor olması ve sıcak iklim nedeniyle evlerin ince duvarlı yapılması kayıpların daha da artmasına neden oldu. Depremden dakikalar sonra Moskova'ya acil kodlu mesajlar ulaştı. Sovyet hükümeti sabahın erken saatlerinde bölgeye pek çok yerden askeri birlikler, mühendis ekipleri, sağlık görevlileri ve yardım trenleri gönderilmesi için seferber oldu. Kızıl Ordu sabah saatlerinde bölgeyi tamamen kontrol altına almıştı. Binlerce Sovyet askeri enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı, Sovyet demiryolları 24 saat boyunca kesintisiz yardım trafiği yürüttü, Kızıl Haç ve Kızıl Yıldız örgütleri hemen sahaya indi. Halkın barınması adına geçici konutlar 20 gün içinde hızlıca kuruldu. Bu deprem Sovyet acil yardım sisteminin modernleşmesinde bir dönüm noktası olmuştur. Aşkabat yeniden planlanırken geniş bulvarlar, daha dayanıklı binalar ve deprem odaklı şehir mühendisliği uygulanmıştır. Aşkabat halkı hızlı müdahale sayesinde tarihte benzeri az görülen bir toplu yeniden inşa süreci yaşamıştır. ...26 Nisan 1966'da Özbekistan'ın başkenti Taşkent. 5.1 büyüklüğünde ama yüzeye çok yakın olduğu için aşırı şiddetli bir şekilde sarsıldı. Depremin görece düşük büyüklüğüne rağmen şehir merkezinin büyük kısmı hasar gördü ve 300'den fazla kişi evsiz kaldı. O dönem 1.1 milyonluk nüfusa sahip Taşkent'teki deprem sonucunda yaklaşık 200 kişi yaşamını yitirdi. Sovyetler derhal eşi benzeri görülmemiş bir seferberlik başlattı. Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Brejnev de dahil olmak üzere tüm Sovyet yetkilileri kurtarma çalışmalarını denetlemek üzere Taşkent'e gitti. Taşkent depremi tüm birlik cumhuriyetlerinin ortak bir çalışma ile kenti yeniden inşa ettiği örnek bir projeye dönüştü. Sovyetler bu depremi adeta sosyalist dayanışmanın vitrini haline getirmiştir. Moldova'dan mühendisler, Gürcistan'dan mimarlar, Estonya'dan şehir plancıları dayanışma adına Taşkent'e gelmiştir. Her cumhuriyet yeniden inşa edilen bir mahalle veya bölgeyi üstlendi. Moskova, Leningrad ve Kiev'den 50 bin aşkın işçi gönüllü olarak geldi. Depremden sadece 3 yıl sonra yeni Taşkent modern geniş caddeleri olan dayanıklı betonarme yapılardan oluşan bir Sovyet metropolüne dönüştü. 1970'e gelindiğinde 100 bin yeni ev inşa edilmişti. Bu yeniden inşa o kadar etkileyiciydi ki Taşkent 1970'lerde Sovyet mimarisinin en modern şehirlerinden biri olarak görülmeye başlamıştır. Özbekistan'ın Gazlı bölgesinde 1976, 1984 ve 1985 yıllarında ard arda 3 büyük deprem yaşandı. İlk deprem 7 büyüklüğündeydi.
Bu sarsıntılar Sovyet bilim insanlarını bölgede ayrıntılı jeolojik araştırmalar yapmaya sevk etti. Gazli yoğun nüfuslu bir bölge değildi. Ama burada bulunan doğal gaz tesisleri, derin jeolojik oluşumlar ve karmaşık fay hatları nedeniyle bölge bilimsel açıdan kritik bir öneme sahipti. Bu depremler sonrasında derin sondaj çalışmaları artırıldı, yeni sismograf sistemleri kuruldu ve Sovyet deprem mühendisliği kurumları daha geniş finansman almaya başladı. Yoğun yerleşimli bir yer olmamasından kaynaklı can kaybı fazla yaşanmadı, bölge hızla tahliye edildi. 1976 depreminden sonra Sovyet bilim insanları bölgeyi uzun vadeli gözlem altına aldı. Yaklaşık 8 yıl sonra 1984 ve 1985'te bölgede iki büyük deprem daha yaşandı. Tekrar eden bu sarsıntılar Sovyetler için Gazli'yi adeta bir doğal bilimsel laboratuvara dönüştürmüştü. Gazli çalışmaları Sovyet jeolojisinin uluslararası bilim literatürüne önemli katkılar yapmasını sağladı. Pek çok makale, konferans bildirisi ve araştırma notu bu bölgeden çıkan veriler sayesinde hazırlandı. Gazli depremleri Sovyet bilimsel yaklaşımının afet yönetiminde ne kadar merkezi bir rol oynadığını gösteren örneklerden biridir. 7 Aralık 1988 günü Ermenistan'ın Spitak kenti yakınlarında meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem, Sovyet tarihinin en dramatik doğal afetlerinden biri oldu. Yaklaşık 30 bin kişinin hayatını kaybettiği depremde Spitak tamamen yok oldu. Yakın şehirler olan Leninakan ve Kirovakan'da ağır hasar gördü. Deprem sonucu 500 binden fazla insan evsiz kaldı. Bu büyük felaket sonrasında Sovyetler tarihindeki en büyük arama kurtarma seferberliklerinden birini başlattı. 110 binden fazla asker, sağlık görevlisi ve uzman bölgeye gönderildi. Tüm Sovyet Cumhuriyetleri yeniden inşa için iş gücü ve malzeme desteği sağladı. Sovyet fabrikaları 24 saat çalışarak prefabrik konutlar üretti. Spitak depremi aynı zamanda Sovyetler Birliği'nin uluslararası dayanışmaya kapı açtığı bir felaket oldu. İlk kez batılı kurtarma ekipleri Sovyet topraklarına girdi. Çalışanların organizasyonu, barınma, lojistik ve koordinasyon Sovyet ordusu ve devlet kurumları tarafından büyük bir ustalıkla yürütüldü. Ermenistan halkı deprem sonrası en büyük desteği yine Sovyet Cumhuriyetlerinin halklarından ve sanayi tesislerinden almıştır. Sovyetler Birliği, doğal afetler konusunda merkezi ve bilim temelli bir yaklaşım geliştirerek geniş coğrafyasında kapsamlı bir sistem kurmuştu. Gosplan olarak bilinen Devlet Planlama Komitesi aracılığıyla afet bölgelerine dair yeniden inşa bütçeleri dakikalar içinde hazırlanabiliyordu. Kızıl Ordu, afetlerde ilk müdahale gücünün temel taşıydı. Sovyet mühendislik enstitüleri depreme dayanıklı binaların geliştirilmesinde dünyanın en ileri araştırmalarını yaptı. Bütün birlik cumhuriyetlerinin dayanışması, her halkın birbirine yardım ettiği örnek bir sosyal model oluşturdu. Sovyetler Birliği'nin geniş coğrafyasında deprem gibi büyük afetlerin üstesinden gelme gücü yalnızca devlet örgütlenmesinin değil, halk dayanışmasının ve kolektif bilincin de bir göstergesiydi. Sovyetler Birliği yalnızca dünyanın en geniş coğrafyalarından birinde yer almıyordu. Aynı zamanda o coğrafyayı koruma, yeniden inşa etme ve halkını afetlere karşı örgütleme konusunda da güçlü bir sistem geliştirmişti. Aşgabat'ın külleri üzerinde yeniden yükselmesi, Taşkent'in modern bir metropole dönüşmesi, Gazli'de bilimsel araştırmalarda devrim niteliğinde adımlar atılması, Spitak'ta tarihin en büyük seferberliklerinden birinin gerçekleştirilmesi ve bunlara benzer sayısız deprem örneği Sovyetler Birliği'nin afetlere karşı kolektif iradesini ve halkın devletle birlikte oluşturduğu dayanışma ruhunu göstermektedir. Bu büyük depremler Sovyet halkının birlikte ayağa kalkma gücünü, devletin örgütlü müdahale kapasitesini ve sosyalist dayanışmanın gerçek anlamını açıkça ortaya koyan tarihi örnekler olarak hafızalarda kalmaya devam ediyor. Evet dostlar, Sovyetler Birliği'nde yaşanan büyük depremler sadece yıkımı değil, aynı zamanda dayanışmayı, bilimi ve kolektif örgütlenmeyi de ortaya çıkaran sınavlar oldu ve Sovyet halkının birbirine kenetlenerek yeniden ayağa kalkabildiğini gösterdi. Bugün bu depremleri hatırlamak sadece acıları değil, o acıların içinden doğan birlik ruhunu da hatırlamaktır. Bu videoda Sovyetler Birliği'ndeki büyük depremler konusunu ele aldık. Umarım konu hakkındaki bilgiler sizlere faydalı olmuştur. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı
ve Sovyet Yolculuğu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızda Sovyetleri ve Dünya Sosyalist Hareketlerini konu alan belgesel tadında pek çok video yayınlıyorum. Diğer belgesel videolarımıza göz atmak isteyen dostlar videonun açıklama kısmından ulaşabilir. Sovyetlere dair az bilinen konularda başka videolar da hazırlıyorum. Neyi merak ediyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Sovyet tarihinin az bilinen başka yönleriyle yeniden buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.